Şimdi, bu hayat bir sahne ve bizler oyuncuyuz derler, değil mi? Duymuşsundur. Peki sadece oyuncu muyuz? Hani elindeki sınırlı imkanla büyük işlere imza atanların. Yani her birimizin fiziki, beşeri coğrafyası farklıdır. Bence sen tanımaya değer bir insansın. Rahat ol, yanlış yapacak bir şey yok. Diğerlerinden neleri daha iyi yapıyorsun? İstemeden kolayca neleri başarabiliyorsun? İki büyük dağ arasında içinden ırmak geçen bir vadi düşün. Bu ırmağın suyunun önüne mühendisler bir baraj inşa etse, çevreye zararı olmayacak şekilde enerji üretse bu baraj. O oluşan baraj gölünde de balıkçılık yapılsa. Hani belki sonrasında orada bir de su sporları yapılmaya başlanır. Sulama kanalları da yapılsa ve ekolojik tarım çalışmaları bu su kaynağı etrafında yapılsa. Bitmedi. Oluşan bu ekonomiyle enerji, tarım, hayvancılık alanında eğitim almış yüzlerce kadın, erkek mühendis, teknikerler, çiftçiler istihdam edilse ve onların ailelerini düşün. Başlangıçta sadece bir ırmak vardı ama demek ki sadece bir ırmak değilmiş. O bir potansiyelmiş. İşte mevzumuz bu, potansiyel. O akıp giden aslında ne biliyor musun? O senin hayat enerjin. O senin potansiyelin. Esas mesele senin ona nasıl baktığın, kendinde ne gördüğün. Eğer yaşam enerjinle bir şeyler yapabileceğini fark etmişsen zaten sen işe koyulmuşsundur. Yaşantının aktığı vakitler, yani günlerin, haftaların, ayların ve yılların seni nereye taşıyacağını planlamışsındır. Hayat senin için öylece hani seni önüne katmış gitmiyordur. O sana değil de sen ona yön veriyorsundur. Bu videoyu genelde gençler, öğrenciler izliyor ancak yaşça daha büyük olan arkadaşlar da bana katılacaktır. Çünkü onlar bu hayatı daha çok deneyimlediler ve o akarsunun ne kadar cılız olsa da, debisi düşük olsa da mutlaka ama mutlaka daha iyisini yapmasının mümkün olduğunu biliyorlar. Biliyorum kimi suyun kaynağı gürül gürül çağlarken kimisi zayıf başlıyor. Kimi hayata dere olarak, kimi nehir olarak başlıyor. Ama nice başarı öyküsü vardır sıfırdan başlayan insanların. Hani elindeki sınırlı imkanla büyük işlere imza atanların. Değil mi? Duymuşsundur, görmüşsündür, okumuşsundur. Bu videolarda sana başarılı olmanı sağlayacak bir reçete verebilmeyi çok isterdim. Ancak hani akarsu metaforunu kullandık ya, yine onunla devam edeyim. Birbirinin aynı olan iki ırmak yoktur. Aynı denize dökülen suların yaşadığı serüvenler başka başkadır. Kimi bir çölden canını zor kurtarmıştır, kimisi ise çevresine köyler, kentler kurdurup coşkuyla denize varmıştır. Yani her birimizin fiziki, beşeri coğrafyası farklıdır. Bu anlamda sen kendi yöreni, bölgeni keşfetmelisin. Elbette bilinmeze yelken açan kaşifler gibi öyle bir cesarete de gerek yok. Çok yabancı bir diyara gitmeyeceksin çünkü. Yabancı olmadığın topraklara yöneleceksin. Evet, yabancısı değilsin. Az çok sen bunu tanıyorsun. Belki henüz bu toprağın sahip olduğu yeraltı zenginliklerini, yer altındaki cevherleri ya da yer üstündeki tüm güzellikleri böyle avucunun içi gibi bildiğini söyleyemezsin. Şimdi ben neden bahsediyorum? Evet, kendini tanımaktan, kendini bilmekten bahsediyorum. Bu demesi kolay olan ama yapması zor olan işlerden biridir. Burada ne yetişir? Buradan ne çıkar? Buranın nesi diğerlerinden, diğer bölgelerden farklıdır? Nesi meşhurdur? Yani hangi yeteneklere sahipsin? Gayri ihtiyari diğerlerinden neleri daha iyi yapıyorsun? İstemeden kolayca neleri başarabiliyorsun? Seni gerçekten heyecanlandıran şeyler neler bu hayatta? Sen neyle uğraşırken zamanın nasıl geçtiğini fark etmiyorsun. Senin aklını, gönlünü kaptıracağın uğraşlar neler olabilir? Öte yandan senin uçurumların, fırtınaların, yani zayıf yönlerin neler? Nereler hassas? Nerelere yüksek yapılar inşa etmemelisin? Hangi mevsimlerde risk almamalısın? Buraya kadar anlattıklarımı tek bir cümleyle özetleyecek olursam, potansiyelin var ve bu potansiyeli işleyebilmen için önce kendini tanımalısın. Ben kimim sorusunun cevabını vermeden ben kim olacağım, ben neler yapabilirim, benim yaşam amacım ne olmalı sorularına doğru yanıtlar bulmak da pek mümkün değildir. Pek mümkün olmayacaktır. O halde bu videonun devamında kendimi nasıl tanıyabilirim, kendini nasıl tanıyabilirsin sorusuna yanıtlar vereceğim. Öncelikle kendini tanıma 30, 40, 50 yaşlarına gelince tamamlanacak bir olay değil. Bu bir süreç ve yaşam boyunca devam ediyor. Rahmetli Doğan Cüceloğlu bir eğitiminde ben bu yaşıma geldim halen kendimle uğraşıyorum demişti.
Bunu diyenin koca bir ömrü insanı anlamaya adamış olan bir bilim insanı olduğunu düşününce konunun derinliğini anlarsın. Ama bir yerden de başlamalı değil mi? Kendini tanıma konusunda kendi bireysel değerlerini öğrenmeyi gündeme almalısın. Değer sözcüğü soyut bir kavram ve bu konuda bir rehberliğe ihtiyaç var. Sana bu konuda rehberlik etmesi için videonun açıklama kısmında bir link bırakacağım. Orada benim 10 yıl kadar önce kendi yaşam değerlerimle ilgili yaptığım bir çalışma sırasında oluşturduğum bir liste var. 40 kadar değeri belirleyip bunları öncelik sırasına göre dizmeye çalışmıştım. Sonra kendi işlerinde bunları grupladım, önceliklerini belirledim. Bunu sen de yapabilirsin. İstersen bazı değerleri diğerlerini kapsayan bir şemsiye değer olarak da ele alabiliriz. Tavsiyem bu tür düşünsel çalışmalar yaparken rahat ol. Yanlış yapmaktan korkma. Çünkü işin yanlışı doğrusu yok. Burada yazılı değerler her insanda var ama önceliği de ağırlığı da farklı olabilir. Hem bu değerlerde durağan, sabit olan şeyler değil. Seninle birlikte onlar da değişir. Buradaki amaç kendini bir özne olarak ortaya koyman, kendine odaklanman. Bu dediğim yapacak mısın bilmiyorum. Bildiğim bir şey var. Bunu yapan insanların sayısı çok ama çok az. Saatlerce, günlerce kendisini tanımak için adeta kendini büyütecin altına yatırıp inceleyen pek kimse yok. Oysa her bir insan bu hayatın öznesi olarak ele alınmaya değer. Bu çok enteresan bir deneyim olacaktır. Aynada dışımıza bakarız her gün, dakikalarca ama içimize ne zaman ne kadar bakarız? Bu cevabı belli, pek az. Bir başka önerim değerler konusunda biyografi okumaları da zihin açıcı olur. Çünkü iz bırakan insanların yaşam hikayeleri, biyografiler bu hayatta iz bırakmış olmalarının temel sebebi sahip oldukları baskın değerler. Örneğin Hayrettin Karaca yurt ve doğa sevgisiyle kurduğu Tema Vakfı ile iz bıraktı. Tema Vakfı'nı biliyorsun değil mi? Türkiye Erozyonla Mücadele ve Ağaçlandırma Vakfı'nın kısaltması oluyor Tema. Adama ne dediler? Toprak dedi, lakabıyla tanındı. Hayrettin Karaca yaşantısında dürüstlük, çalışkanlık, insan sevgisi gibi değerler elbette vardı. Ancak baskın olanlar onun yaşantısında yön verdi. Bu dünyada iz bıraktı. Değerler birbirleriyle pek çok noktadan temas ederler, iç içe geçerler. Mesela çalışkanlık bir değerdir. Rekabet de bir değerdir diyelim. Bir öğrenci çalışkandır, onu motive eden ama rekabet olabilir. Biraz daha düşününce takdir edilmek, diğerlerinin arasında fark edilmek de bu değerleri besler veya iç içe geçer. Bu örnekleri paylaştığım değerler listesi üzerinde çalışırken rahatça düşünmen için verdim. Rahat ol, yanlış yapacak bir şey yok. Kendini tanımak konusunda okumak da çok işe yarar. Hatta en keyifli kendini tanıma yöntemi bu olabilir. Nereden başlamalı? Direkt kendini tanıma konusunda yazılmış kitapçının psikoloji raflarındaki kitaplar da olabilir. Edebi eserler, romanlar da olabilir. İnsanın içine bakması için romanlardaki karakterlerin yapıp ettikleri, söyledikleri şeyler insana rehberlik eder. Arama motorunda yani Google'da kendini tanıma kitapları diye aratınca dahi yüzlerce kitap ismi ekrana geliveriyor. Onlardan birinden başlayabilirsin. Bunu çok erteleme çünkü bu ertelenecek bir mesele değil. Bence sen tanımaya değer bir insansın. Dilerim sen de benimle aynı fikirdesindir. Kendine emek vermeye üşenmezsin. Bir başka önerim de yazman. Biliyorum yazmakta okuma konusundan da beter durumdayız. Ödev veya zorunlu bir iş olmadığı sürece kağıda, kaleme veya klavyeye dokunmuyoruz pek. Günlük yazmak, mektup yazmak, olaylar hakkında duygularını ve duygularını oluşturan düşüncelerin hakkında yazmaktan bahsediyorum. İnsanın içini dışına çıkarmaktır yazma eylemi. Elbette olumlu anlamda. İnsan sahip olduğu potansiyeli açığa çıkarmasının, onun neler yapabileceğini fark etmesinin temel şartı harekete geçmesi. Evet, değerlerine kafa yor, kitaplar oku, bir şeyler karala. Bunlardan başka harekete geç. Evet, bir şeyler yap. Bir projeye başla, hedefler koy, küçük küçük onlara ulaşmak için planlar yap. Bakın diziler, filmler, eğlence kanalları izlemek potansiyelini keşfetmene, yaşantının kontrolünü ele almana pek faydası olmayacaktır. Senaryo yazmak için kolları sıvayıp yaratıcı yazarlık eğitimi alırsan o kanallardan iş değişir. Kendine bir kanal açıp içerik üretmeye başlarsan o durum da başka. Burada esas mesele üretmek, harekete geçmek. Bu hayat bir sahne ve bizler oyuncuyuz derler değil mi? Duymuşsundur. Peki sadece oyuncu muyuz? Yazar, senarist, yönetmen, ışıkçı, dekorcu, sesçi onlar kim?
Bence bizler tek kişilik dev kadrolarız. Dilerim potansiyelini fark ettiğin, kalemi eline aldığın, bu öykünün kahramanı olarak kendini yazdığın, çizdiğin bir yaşantın olur. Şahane bir ömrün olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere.